Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz videoma geçiyorum. Dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Mehdi'nin yeni hayatı ailesini ve kendisini nasıl etkileyecek? Barış, Mehdi'nin peşini bırakacak mı? Mehdi, Zeynep'i tekrardan kazanmak için neler planlıyor? Sakine'nin Zeynep'i kazanmak için hazırladığı kötü planı ne? Nermin yeni evine kimlerle birlikte taşınacak? Özlem, Zeynep ile Barış'ın arasını bozacak mı? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle dizimizin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep ile Mehdi'nin yeni hayatlarında mutlu olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Barış, Zeynep ile rahatladığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyleyince bu durum Zeynep'i çok mutlu etti. Barış ve Zeynep Mehdi'den gelecek tehlikelerden korksalar da aşklarını yaşamaya başlayacaklar. Onları ayırmak isteyenlere rağmen Zeynep de Barış da çok mutlu. Barış, Mehdi'nin Zeynep için halen bir tehdit olduğunu düşünüp onun için endişe etmeye devam edecek. Mehdi ise Zeynep'i dilinden veya kalbinden söküp atamıyor. Çünkü Benel'e Zeynep diye seslenmesi bu durumu kanıtlıyor. Mehdi, Zeynep'e zarar gelmesin diye Zeynep'i takip ettiriyor. Takip edildiğini anlayan Zeynep çok korkuyor. Mehdi'ye kendinden uzak durmasını ve bu duruma artık bir son vermesi gerektiğini söyleyecek. Aynı zamanda Cengiz Baba'nın yaşam tarzı Mehdi'ye biraz ağır geldi. Bu işin sandığı kadar kolay iş biri olmadığını anlayacak ve Mehdi ailesinin hayatının risk altında olduğunu görünce daha da endişelenecek. Bunu engellemek için de güvenlik önlemlerini arttırıp onları korumaya çalışacak. Daha önceki hayatına dönmek istese de Mehdi artık Cengiz Baba'ya olan borcundan dolayı bu işi devam ettirmek zorunda kalacak. Çünkü Cengiz Baba'nın ondan habersiz kurtulması için gereken parayı ödemesi onun bu işi yapmaya mecbur bıraktı. Nermin annesine yardımcı olan Zeynep'in Sakin annesiyle olan tartışmaları azalmıyor. Zeynep'e sürekli karışan ve her fırsatta ağlayarak etkilemek isteyen Sakin annesine daha fazla dayanamayan Zeynep ona hak ettiği cevabı verdi ve bunu artık ona yapmaması için uyardı. Mehdi ise Benel ile birlikte olsa da aklı ve kalbi halen Zeynep'te. Benel bunun farkında ama Mehdi'ye bir şey söyleyip onu uzaklaştırmak istemiyor. Peki sizce Barış ile Zeynep arasındaki ilişkinin sonu nereye varacak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dizide yeni bir olay daha gerçekleşecek. Barış ve Zeynep yakında evlenme kararı alacak. Ama onların aşkının aşması gereken engelleri bulunuyor. Bunlardan birisi Özlem'dir. Özlem bir süreliğine Zeynep'in Barış ile evlenmesine müsaade etmeyecek. Diğer engel ise Mehdi'nin Zeynep ile uğraşmaya devam etmesidir. Ama Özlem ve Mehdi onları ayıramayacak. Çünkü Barış ve Zeynep arasındaki aşk bağı çok kuvvetlidir. Ama Mehdi Zeynep'i düşünmeye devam ederse Barış bu durumu kabullenemeyecek ve Zeynep ile olan ilişkisi yüzünden hayatından olacak. Zeynep de bu olanlara dayanamayıp akli dengesini kaybedecek. Zeynep bu zor zamanlarında kendi başına mücadele edecek. Zeynep tedavi görmeye başlayacak. Yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Zeynep bu zamana kadar yapmış olduğu hataları fark edecek ve hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Nermin Hanım eski günlerine geri döndü. Zeynep Nermin'i dinlemeye devam ederse sonunda yalnız başına kalacak. Mehdi hapishaneden çıktı ve Mehdi artık akıllı bir şekilde hareket etmeye başlayacak. Özellikle Barış ile ilgili aklında çeşitli planlar var. Mehdi, Barış'ın gerçek yüzünü herkese ispatlamaya çalışacak. Mehdi ise Zeynep'i ne kadar unutmaya çalışsa da kalbi buna izin vermiyor. Zeynep ile Barış'ın evlilik kararı almaları biraz daha zaman alacak. Özlem de Zeynep'in Barış ile evlenmesini istemediği için onları rahat bırakmayacak. Ayrılmaları için sürekli Zeynep'in kötü özelliklerini bulmaya çalışacaktır. Barış, Zeynep'le yeni bir ilişki yaşamak istese de bunun gerçekleşebilmesi için çok zor süreçlerden geçeceğinin farkına varacak. Bu arada dizimizin reytingleri çok düştü. Dizinin bitmesini istemeyenler lütfen videoyu beğenip yorum yapsın. Gücümüzü senaristlere gösterelim. Mehdi, Zeynep'in kendisiyle yeniden birlikte olacağını düşünüyor. Zeynep ile yeniden evlenmenin hayallerini kuruyor. Nermin Hanım, Zeynep'in Barış'la yeni bir ilişkiye başlaması gerektiğini tavsiye edecek ve Barış'a bu konuda yardımcı olacak.
Diğer yandan Zeynep ise ilk zamanlar Barış ile bir ilişkiye başlamanın imkansıza yakın olduğunu düşünse de zamanla o da Barış ile birlikte olmanın kendisini iyi hissettirdiğinin farkına varacak. Bu yüzden Barış'a olan duygularını saklayamıyor. Bu arada Özlem Zeynep Barış'tan uzaklaştırmaya çalışıyor. Çünkü Özlem kardeşlerine çok önem veriyor ve onların hiçbir şekilde üzülmelerini istemiyor. Ama Mehdi hapisten çıkar çıkmaz hiç kimsenin ummadığı bir hayat yaşamaya başladı. Bu kadar fazla güce aniden sahip olan Mehdi ve ailesi yeni yaşantılarına alışmakta zorluk çekiyor. Mehdi ailesiyle birlikte yeni hayatlarına alışmaya başlayacak. Mehdi ise Cengiz Baba'nın güvenini boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacak. Diğer yandan Barış, Mehdi'nin dışarıda olmasından dolayı çok huzursuz olacak. Çünkü Zeynep'in onu terk edip Mehdi'ye dönme ihtimali çok yüksek. Zeynep ise özellikle Nermin, Barış ve Emine'nin Mehdi ile ilgili duyduğu şüpheler yüzünden iyice tedirgin olacak. Aslında Barış, Zeynep'in Mehdi tarafından zarar görmesini istemediği için onun peşine adam gönderecek. Ama Zeynep dışındaki adamları Mehdi'nin gönderdiğini düşünecek. Zeynep de artık Mehdi'ye zarar vermeyeceğini söylemesine rağmen kimse ona inanmayacak. Aksine Zeynep ve ailesine zarar gelmemesi için Mehdi bu gücü kullanmaktan çekinmeyecek. Nermin Hanım'ın yeniden sahip olduğu servetiyle onu istediği gibi bir ev bulmasına Zeynep yardım edecek. Ama onunla birlikte gidip kendi düzenini bozmak istemeyecek. Tabi Mehdi artık zengin olduğu için Barış ile aralarında bir savaş başlatacak. Mehdi ilerleyen bölümlerde Barış'ı iflasa sürüklemeye çalışacak. Eğer Barış dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Bugünkü videomun da sonuna gelmiştik arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolar için kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.